Bakalım müzenin 3. katında neler var. Ama hani gerçekten de bir bilim insanına yakışır bir yer yani. Bu sağdaki sanırım bir artık baston mu asa mı bilemedim. Ama sanki böyle şeye benziyor biraz. Başı hani kobra yılanlarına benziyor. Hani müze gerçekten tahmin ettiğinizden büyük. Ve size şunu söyleyeyim. Bu müze aslında 5-6 katlı. Yani tam 5 katlı mıydı 6 katlı mıydı hatırlamıyorum ama şöyle bir durum var. Siz sadece bireysel olarak arkadaşlar sadece bu müzenin ilk 3 katını gezebilirsiniz. Diğer katlara çıkmak istiyorsanız tur grubuyla girmeniz gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi müzeler burada özel olarak turlar düzenliyorlar. Ve sizin bu turlardan birine katılmanız gerekiyor. Bireysel olarak 3. kattan sonrasını ziyaret edemezsiniz arkadaşlar. Bakın burada da biz erkeklerin hani daha doğrusu Türk erkeklerinin zaafı olduğu bir konu var. Burada gördüğünüz kızlar arkadaşlar Slav kızları. Yani şöyle söyleyeyim. Hani Kanuni Sultan Süleyman'dan örnek vereyim size. Bakın Hürrem Sultan'ı hangi ülkeden aldı? Yani Rusya mı Ukrayna mı konusu tartışmalı ama sonuçta bir Slav ülkesinden aldı. Onun dışında bakın Baltacı Mehmet Paşa ile Kraliçe 1. Katerina'nın da bir aşk hikayesi var. Yalan mı gerçek mi bilemeyiz ama böyle bir hikaye var. Kraliçe 1. Katerina bu arada Çar 1. Petro'nun karısı arkadaşlar. Yani şunu demek istiyorum. Osmanlı yöneticilerinin bile hani Slav kızlara zaafı varsa sıradan bir erkeğin yapabileceği hiçbir şey yok arkadaşlar. Bakın burada bir animasyon var. Bakalım ne anlatıyor. Eski Türk çalgı aletlerine ne kadar benziyor değil mi? Bakın. Evet hemen bu sol tarafta da Rusya'nın Çar 1. Petro'dan sonraki en büyük yöneticisi olan Kraliçe 2. Katerina'yı görüyoruz. Burada Kraliçe Elizabeth Petrona var.
Yalnız her şeyi o kadar gerçekçi yapmışlar ki çok beğendim, hayran kaldım yani. Bakın burada çocuk ne yapıyorsa animasyonda onu yapıyor. Bakalım bu çocuk ok atacak mı? Evet, burada sanırım bir oyun oynuyorsunuz ama ne oynuyorsunuz bilmiyorum. Şimdi ben de deneyeceğim. Bakalım nedir? Bende olmuyor nedense. Sanırım buradan bir şey seçmemiz gerekiyor. Şunu mu seç? Allah Allah. Neyse, müzedeki gezimize devam edelim biz. Марика, ты хотел скорее? Evet, hemen bu sol tarafta da Char birinci Pedro'yu görüyoruz. Şimdi gidelim bakalım müzenin üçüncü katına. Bakalım müzenin üçüncü katında neler var. Şimdi ben burayı bireysel olarak gezdiğim için size en fazla bu müzenin üçüncü katına kadar gösterebileceğim. Daha doğrusu bu müzeyi üçüncü katına kadar gösterebileceğim. Evet, bakalım buralarda neler var. Bakın, bu gördüğünüz kitap yabancı değildi ama İspanyolca mı yoksa İtalyanca mı onu tam çözemedim. Burada görmüş olduğunuz kitap da bir fizik kitabı. Şimdi buradaki hani bazı yazıların günümüzdeki Rusçanın farklı olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Peki bunun sebebi nedir? Biraz da bundan bahsedeyim. Arkadaşlar, o görmüş olduğunuz yazılar aslında eski Rusça. Çarlık Rusyası yıkıldıktan sonra Sovyetler Birliği bir harf devrimi yaptı arkadaşlar. Peki nedir bu harf devrimi? Tabii köklü bir devrim değil. Rusçanın okunuşunu ve yazılışını çok daha kolaylaştırmak için bir devrim yaptılar arkadaşlar. Ve Rus dili günümüzdeki halini aldı. Dolayısıyla eğer Rusya'ya gelseniz bazen yazıların farklı olduğunu görebilirsiniz. Şimdi size bir örnek göstereceğim burada. Bakın, yakınlaştırıyorum. Evet. Bu gördüğünüz yazı eski Rusça arkadaşlar. Rossiyskaya grammatika yazıyor. Yani Rus grameri demek. Лиза, смотри это. Лиза, смотри.
Evet. Burada harika bir masa var. Burada da farklı farklı isimleri görüyoruz bakın. Az önce Elizabeth Petrona'yı gördük, kraliçe. Şimdi de Mihail Lomonosov'u görüyoruz. Arkadaşlar Mihail Lomonosov Rusya'yı bilimsel temelleri oturtan kişilerden bir tanesi. Çar birinci Petro'yu görüyorsunuz. Слева куда представляют здесь там флорист школьную массу. Здесь когда-то жили, где можно было проводить совместное опыт. Поэтому здесь меня цвет банок может изменить внимание. Стекло темно-зеленое именно значит, что в основном сделали Россия. Но наносом его производство. Bakın burada da az önce size bahsettiğim Lomonosov'u görüyorsunuz. Eğer hani maddi gücümüz yeterse Lomonosov'un da müzesine gideceğiz. Burada da yine Çar birinci Petro'yu görüyoruz. Burada bakın ne kadar ilginç. Büyüteç gerçekten çok büyükmüş. Bakınca yani insanın gözünü bile bir hoş ediyor arkadaşlar. Ve büyüteçin altında da artık ne olduğunu çözemeyeceğim diyeceğim ama büyüteç böyle bir büyüteç arkadaşlar. Hani arkasından bir şey var mı diye baktım, o da yok. Yani çok ilginçmiş. Bakın burada da Mihail Lomonosov görüyorsunuz. Şimdi az önce hani müzenin düzenlediği turdan dolayı size burayı gösterememiştim. Şimdi orayı da göstereceğim. Evet. Burada da Lomonosov'un çalışmalarını görüyoruz arkadaşlar. Evet, burada Lomonosov'un bir portresi. Bakın bu da onun dolabı. Evet. Burada da bir kimya laboratuvarını görüyoruz. Bakın. Yani sanırım bunlar mineral taşı diyeceğim ama herhangi bir mineral taşına da benzemiyor. Evet, bunlar da yine Lomonosov'a ait eşyalarmış arkadaşlar. Ama ne olduğunu hiç bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Bakın masa ne kadar güzel değil mi? Şimdi burada imparatorun daha doğrusu vermiş olduğu bir emri görüyoruz. Ne kadar ilginç. Evet, burada matematikçi Leonid Elder'in kütüphanesini görüyoruz. Üstte de büstü var. Bakalım bu en solda kim var? Evet. Burası da bir kütüphane. Az önce size göstermiş olduğum
masanın gibi tablosunu burada görüyorsunuz. Burada Lomonosov'u da görüyorsunuz. Lomonosov burada akademik konferansları vermiş arkadaşlar. Ve şöyle söyleyeyim, artık 3. kattaki gezimiz burada bitiyor. Daha fazlasını gidemeyeceğiz. Çünkü bireysel olarak geldim. Birçok müzeye gideceğim için maalesef hani bu tarz gruplara katılma şansım istesem de olmuyor. Son olarak şu konferans salonunu bir daha bir göstereyim. Ama hani gerçekten de bir bilim insanına yakışır bir yer yani. Arkadaşlar az önce sizler için sordum. Bu görmüş olduğunuz emir bizzat Şar 1. Pedro'nun emri. Evet, şimdi müzeden çıktım. Az önce görevli bana şey dedi. Bu müzenin yakınında bir tane kafe bulunuyormuş. Müzeye girerken aldığınız bileti kafeye gösterirseniz indirimli olarak bir şeyler yiyip içebiliyor musunuz? Yani gerçekten çok ilginç bir durum. Türkiye'de hani daha doğrusu Türkiye'de demeyeyim, belki de birçok ülkede bunun bir örneği yoktur yani. Peki siz bu müze hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Bay bay, ciao ciao.